Heung-min Son, Kore tarihinin belki de en yetenekli futbolcusu. Evet, Kore tarihi büyük futbolculara tanıklık etti. Mesela Ji-sung Park. Evet, Ji-sung Park efsane Manchester United takımının unutulmazlarından biriydi ama Heung-min Son kadar yetenekli miydi tartışılır. Kore tarihinin belki de en yetenekli futbolcusu olan Heung-min Son'un hikayesiyle karşınızdayım. Heung-min Son 8 Temmuz 1992'de Güney Kore'nin Gangwon şehrinde dünyaya gelmiş. Eun Ja-kil ve Wong Jung-son çiftinin ikinci çocuğu olan Heung-min Son küçük yaşlardan itibaren sporla hep iç içe olmuş. Babası da eski bir futbolcu olan Heung-min Son ve abisi sportif ve üretken bir çocukluk geçirmiş. Son ailesi macerayı seven ve bu nedenle seyahat etmeyi seven insanlardı. Ailesi Heung-min Son'un henüz ufak yaşlarında öğrenci değişim programıyla Yeni Zelanda'ya İngilizce öğrenmeye gönderecek kadar cesaretliydi. Ailesiyle birlikte Yeni Zelanda'da 3-4 yıl kadar kalan Heung-min Son 9 yaşındayken Güney Kore'ye tekrar döndü ve ilkokula başladı. İlkokul yıllarında futbola ilgisi başlayan Heung-min Son yaşıtları gibi oyuncaklarla ya da atari oyunlarıyla ilgilenmiyor, sporla uğraşıyor, sabah akşam futbol oynuyordu. İlkokul çağları boyunca hiç bıkmadan günlerce saatlerce futbol oynayan Heung-min Son futbola bu denli bağlı olmasıyla kendini futbola adamasıyla babasının dikkatini çekiyordu. Eski futbolcu olan babası Wong Jung-son bir futbol antrenörüydü. Heung-min'i eğitmeye karar verdi ve Heung-min'in ilk antrenörü babası oldu. Bu yaşlarında Seul Akademisi'ne başlayan Heung-min Son'un filmlere konu olacak antrenman çalışmaları işte böyle başlıyordu. Koreliler de en az Çin ve Japonya kadar dövüş, savunma ve sabır sanatında ustadır. Kökleri çok eski tarihlere dayanan Hapkido, Tangso-do, Kuk-sok-won gibi dövüş, savunma ve sabırı bir arada içeren spor dalları vardı. İşte Heung-min Son'un babası Wong Jung bu spor dallarını futbolla birleştirerek Heung-min Son'u eğitti. Heung-min babasıyla günde en az 6 saat antrenman yapıyordu. Heung-min her gün bacaklarını kuvvetlendirmek için 1000 kez ip atlıyor, her ayağı için 1000 kez pas antrenmanı yapıyor, topu ayağında tutmayı ve sabretmeyi öğrenmesi için 40 dakika durmaksızın babasıyla birebir maç yapıyordu. Her iki ayağını da kullanması için güçsüz ayağına güç ve kabiliyet antrenmanları yapıyor, babası topa sert vurmanın tendon yıprattığını tecrübe ettiği için Heung-min'e yeteri kadar sert vurmanın yanı sıra etkili plase yöntemleri öğretiyordu. Oğlunu bu yıpratıcı ve yorucu antrenmanlardan sonra zinde kalabilmesi için süt ve pirinçle besliyordu. Bunların yanı sıra Heung-min'e doğru kariyer yapılanması, sporu her şeyin önüne koyması için öğütler veriyordu. İşte son yıllara damga vuran, ceza sahasında her topu gole çeviren ve ceza sahası dışı vuruşlarıyla Heung-min Son lakabını alan yıldız futbolcunun çocukluğu böyleydi. Babası Wong Jung, oğlu Heung-min'i isteyen kulüpler olmasına rağmen 16 yaşına kadar onun bir takıma transfer olmasına izin vermedi. 2008 yılında Hamburg Akademisi'nden teklif alan Heung-min, ailesinin de desteğiyle okulu bıraktı ve Hamburg'a gitti. Ailesi onun okulu bırakmasından hiç pişman değildi ve özellikle babası Wong Jung onun ne kadar yetenekli ve çalışkan olduğunu biliyordu. Hamburg Akademisi'nde dikkatleri çekmeye başaran Heung-min Son hiçbir zaman çalışmayı bırakmadı. 2008 yılında girdiği Hamburg Akademisi'nde alt yaş gruplarında her zaman yaşıtlarından birkaç adım ilerideydi. FIFA U17 Dünya Kupası'na katıldıktan sonra Heung-min Son Hamburg için aktif olarak oynamaya başladı. 2010 yılı yazında ayağını kırmasına rağmen 2010-2011 sezonunda A takıma çıkmayı başardı. Ekim 2010'da ilk çıktığı profesyonel maçta Köln'e karşı bir gol attı ve bu onu kulübün en geç Bundesliga golcüsü yaptı. 2010-2011 sezonunu 14 maçta 4 golle tamamladı. Disiplinini koruyan, çalışkan Heung-min her zaman babasının kontrolündeydi. Bu sezonda bir maç çıkışı gece eğlenmeye giden Heung-min babasından bir telefon aldı ve hemen eğlenceyi bırakıp otele döndü. Babası Wong Jung bu gece eğlencesinin onun fiziksel yapısına uygun olmayacağını ve vücut ritmini bozacağını söyledi. Babasının bu tavsiyeleri üzerine hemen otele dönen Heung-min bunu bir daha tekrarlamadı. 2011-2012 sezonu hazırlık kampı döneminde oynanan hazırlık maçlarında 9 maçta 18 gol atan Heung-min, adanmışlığın, inancın ve çalışmanın sembolüydü adeta. Hazırlık maçı ya da lig maçı fark etmez, her maça aynı ciddiyetle yaklaşıyor, her maç için sıkı çalışıyordu. Bu sezonda 30 maça çıkan Heung-min 5 gol 1 asistle oynarken
takımının ligde tutulmasında önemli pay sahibiydi. Hamburg taraftarının en sevdiği oyuncu olmayı başardı. Ülkesinde de gençlerin örnek almaya başladığı futbolcu olmaya başlayan Högminson her fırsatta ülkesindeki gençlere yeteneklerinin azim, sabır ve çalışkanlık ile onlara neler kazandırabileceğini hatırlatıyordu. 2012-2013 sezonu Högminson'un çığır açtığı sezondu. 34 maçta 12 gol 2 asistle oynarken bir Avrupa Ligi'nde çift haneli goller kaydeden 5. Güney Koreli futbolcu olmayı başardı. Özellikle Dortmund'u yendikleri 3-2'lik maçta performansıyla izleyenlere bu çocuk Ronaldo mu sorularını sordurtuyordu. Takım arkadaşları bu sezonda ona hem Ronaldo'yu örnek alması hem de oyun stilini benzetmelerinden dolayı Sonaldo diyordu. 2013-2014 sezonu transfer döneminde Bayer Leverkusen'e 10 milyon euro karşılığında transfer olurken Hamburg tarihinin en çok bonservis kazandıran futbolcusu olmayı başardı. Leverkusen ile 5 yıllık kontrat imzalarken Son artık Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacağı için oldukça heyecanlıydı. Bu sezonda 43 maça çıkan Högminson 12 gol 7 asistle oynarken Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenen takımında bütün maçlarda forma giydi ve 2 asist yaptı. Uluslararası arenada boy gösteren Son dikkatleri çekmeyi başardı. Bir sonraki sezonda 42 maçta 17 gol 4 asistle oynarken Şampiyonlar Ligi'nde tekrar son 16 turunda elenen takımının bu turnuvada en golcü ismi olmayı başardı. 2015-2016 sezonu transfer döneminde Tottenham'a 30 milyon euro karşılığında transfer oldu ve bu onu en pahalı Asyalı futbolcu yaptı. Tottenham ile ilk maçına Sunderland karşısında çıktı. Tottenham kariyerindeki ilk golünü Eylül ayında Avrupa Ligi'nde Karabağ karşısında attı. Bu sezonda çok iyi futbol oynayan Tottenham takımında ligde şampiyonluk yarışı içerisinde yer aldı. Takımının son haftalara kadar şampiyonluk kovaladığı Son, bütün kulvarlarda 41 maça çıktı ve 8 gol 5 asistle oynamayı başardı. Ama sadece 24 maça ilk 11 çıkması onu üzdü. 2016-2017 sezonunda Pochettino'nun yeni yapılandırmasıyla kalabalıklaşan kadro rotasyonunda yedek oturmak istemedi Högminson. Takımda yeteri kadar forma şansı bulamayacağını düşünerek kulüpten ayrılmak istedi. Fakat Pochettino burada kalıp ilk 11 için savaşmalısın, pes etmek yok dedi ve Son bu sözü dinledi. Bu sezonda ilk oynadığı maç olan Stoke City deplasmanında 2 gol 1 asistle oynarken 2 hafta sonra oynanan Sunderland maçında 2 gol atmasıyla Premier Lig'de Eylül ayının oyuncusu ödülünü kazandı ve bu ödülü alan ilk Asyalı oyuncu oldu. Bu sezonda 47 maçta 21 gol 9 asistle oynarken Tottenham'da en golcü 3 futbolcudan biri olmayı başardı. 2017-2018 sezonunda Högminson bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi. Bu sezonda Kasım ayında 4 gol atan Högmin, İngiltere Premier Lig'de bir ayda en çok gol atan Asyalı futbolcu oldu. Harika bir sezon geçiren Högmin, 53 maçta 18 gol 11 asistle oynarken İngiltere Premier Lig'de gol krallığında ilk 10'a giren ilk Asyalı futbolcu oldu. Bu sezonda daha iyi bir performans göstermesine rağmen babası onu hala kontrol ediyor, verdiği antrenman programlarına uymasını istiyordu. 2019-2020 sezonu başında Tottenham ile yeni bir sözleşme imzalayan Högmin, yeni başarılara koşacağı sezona hazırdı. Bu sezonda Tottenham Chelsea maçında 70 metreden top sürüp rakiplerini çalımlayarak attığı muhteşem gol onun Tottenham kariyerindeki 50. golü oldu ve bu golü Kasım ayında İngiltere Premier Lig ayın golü ödülüne layık görüldü. Bu sezonda 48 maçta 20 gol 10 asistle oynarken Londra Futbol Ödülleri'nde yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Bu sezonda takımı Tottenham ile Şampiyonlar Ligi'ne finalist olmayı başaran Son, grup maçlarının tamamında oynarken takımının gruplardan çıkmasında önemli rol aldı. Son 16 turunda Dortmund'u kendi evlerine yendikleri maçta bir gol atarken çeyrek finalde Manchester City karşısında 2 maçta da attığı 3 gol ile takımının yarı finale kadar çıkmasında kilit bir isim oldu. Yarı final maçının ilk ayağında kart cezalısı olmasından ötürü forma giyemezken rövanşta gol ya da asist yapmasa da takıma kattığı enerji, rakip defansı koşularıyla tehdit etmesiyle arkadaşlarına fazlasıyla alan yarattı ve takımı Tottenham ile finalist olmayı başardı. Finalde Liverpool'a kaybeden Tottenham'da Högmin'in ağlamaklı hali tüm izleyenleri üzmüştü. 2019-2020 sezonunda çalkantılı Tottenham'da kötü giden takımında iyi oynayan ender oyunculardan biriydi. Ekim 2019'da Ballon d'Or ödülü için 30 kişilik listeye girdi.
Sezon boyunca iyi performans sergileyen Heung-min Aralık ayında Burnley maçında kendi yarı sahasından aldığı topla 7 kişiyi çalımladığı, muhteşem bir bitiricilikle topu ağlarla buluşturduğu golle gündem olmuştu. Attığı bu gol ile Aralık ayının golü ödülünü aldı. Heung-min izleyenler artık ona süpersonik demeye başlamışlardı. Şubat 2020'de İngiltere Premier Lig'de 50 gol kaydeden ilk Asyalı oyuncu olmayı başardı. Şubat ayında kolu kırılan Son, belli aralıklarla formasından uzak kalmasına rağmen 41 maçta 18 gol 12 asistle oynamayı başardı. Bu sezonda yeni başlayan ligde 6 maçta 7 gol 3 asistle oynayan Son, özellikle Southampton deplasmanında attığı 4 muhteşem gol ile yine dünya basınının gündemine oturmuş. Manchester United'ı 6-1 yendikleri maçta 2 gol ve yaptığı bir asist ile adeta Manchester United'ın fişini çekmişti. O çekirge edasıyla eğitilmiş birisi. Babası eski futbolcu olan ve sakatlıklardan dolayı futbolu bırakan Wong Jung, oğlunun eğitiminde önemli biri. Onu her zaman takip etmiş, antrenman programlarını düzenlemiş ve ona doğruları öğretmiş. Kendi yaptığı hataları oğlunun yapmamasına özen göstermiş. Güney Kore futbolunun son yıllarda yetiştirdiği belki de en önemli oyuncu. Kariyeri için her şeyi köşeye atmış. Babasının öğütü üzerine futbolu bırakana kadar evlenmeme kararı bile almış. Güney Kore tarihinde en çok başarıya ulaşan futbolcu. Heung-min yeteneğin, inanç, azim ve çalışkanlık ile neler başarabileceğinin kanıtı.